Motor şu an 123 kilometrede. İlk kullanmaya başladığım zaman, rodaj dönemi tabii ki, motorun sesinde fark ettiğim şey, uzaktan kumandalı nitro yakıtlı araçları hiç sesini duyduysanız onlar gibi biraz tırrrr, biraz daha sertti sesi. Sesteki R'ler daha fazlaydı yani. Bugün 70-80 kilometrede başladığım seyahate 100 kilometreden sonra yavaş yavaş motorun sesindeki değişmeyi fark etmeye başladım. O ses yumuşamaya başladı. Rodajın kötü yanlarından biri, trafikteyken ilk başta rodaj için söylenir ya, kademe kademe hızınızı yükseltin. Yani ilk 100 kilometre 50 kilometreyi aşmayın. Ondan sonra 60 kilometreye, sonraki 100 kilometrede 60'a çıkın. Ama asla ilk 1000 kilometre bitene kadar, yani rodaj yağı değişene kadar asla tam devir, tam sürat kullanmayın. Onun için ben de bugün 50 ile 60 ile gelirken trafikte çok zor oluyor yavaş gelmek. Bütün trafik akıyor. Yavaş giderken altında motor var. Daha süratli gitmen gerekir gibi bakıyor gibi geliyor insanlar bana. Mümkün olduğunca sağdan insanları rahatsız etmeyecek, trafiği aksatmayacak şekilde sağdan geldim gittim, ama yolda bitmek bilmiyor bu sefer. Çünkü ışıkta, kalkışta falan insan bir basıp aradan sıyrılmak istiyor ya. Rodaj döneminde resmen sabretmeniz lazım. Rodaj Fransızca bir kelime. Le rodage de motocycle, motosikletin rodajı. İngilizcesi break in, Türkçesi alıştırma. Rodaj sadece motosikletin ya da otomobilin motor kısmı ile ilgili değil. Mekanik olarak hareket eden, birbiriyle yeni buluşmuş bütün parçaları etkileyen bir kavram. Ama motorun verimini, performansını, her şeyini etkileyen en önemli kısım motor olduğu için rodajda da en çok dikkat edilmesi gereken kısım motor. Yoksa fren, şanzıman, her şey rodaj süresince birbirlerine alışan parçalar. Biraz önce de söylediğim gibi sabır ve dikkat gerektiren bir dönem. Ondan sonra bunun ödülü de motorunuzun uzun ömürlü olması, performansının, veriminin iyi olması olarak geri dönüyor. Bazıları gereksiz olduğunu söyler, çok önemli olmadığını söyler. Hatta motoru ilk aldığınız zaman açmazsanız ondan sonra sağır olur derler. Yani sürati, devri düşük kalır derler. Böyle bir şey mümkün değil. Bu motorların yapıldığı sürat her zaman çıkar o sürate. Motorun sağır kalması diye bir şey teknik olarak yok. İnternette, dokümanlarda rodaj Fransızca. Ben rodajla ilgili epey araştırma yaptım ve Fransızca kaynaklara da baktım. 125 cc'nin üzerindeki motosikletlerde rodaj dönemi 500 mil. O da 800 kilometre falan oluyor, ama bizim bakım kitapçıklarında 1000 kilometre olarak yazılıyor o. Benim servisim motoru aldığım zaman söylediği şey, ilk 500 kilometre 50 kilometre sürati aşma ve 500 kilometrede bakıma gel. Bunun nedeni nedir? Şudur: piston ve gömlek birbirlerine yeni sürtmeye başlayan parçalar olduğu için istediği kadar üstün teknolojiyle üretilsin, birbirlerine yeni sürtmeye başladıkları için mikro metal parçacıkları açığa çıkmaya başlar. Bu da yağ karıştığı zaman yağ kumlu su gibi olur. Tamamen çok fazla kum gibi görünmez tabii ki de, ama mikro metal parçaları olur. Bunlar da yağa karışınca motorun hareketli her yerine değerler. Ve zımpara gibi pistonun çevresindeki 2 tane bilezik vardır mesela. Onların gömleğe 0'a 0 değer. Onlar bu mikro metal parçalarından zarar görebilirler. Bunu da ilk başta fark etmezsiniz. Motorunuzun yaşı ilerledikçe kendini göstermeye başlar. Yağ kaçırma, performansın düşmesi, aşırı hararet gibi. Ve ilk yağ değişiminin zamanı da
çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Bunun nedeni de metallerden kopan o mikro parçalar yağın içinde dağıldığı için siz motoru kullanmaya devam ettikçe o yağın içinde o metal parçaları duruyor. Ve sürekli o bileziklerin, gömleğin arasında geziniyor. Onun için artık metal parçası ortaya çıkmasa da, metallerden mikro parçalar kopmasa da yağdaki mevcut parçalar zarar vermeye başlıyor. Benim servisim 500 kilometrede gel dedi. Bakım kitapçığında normalde 1000 kilometre ama o 500 kilometre olayı gayet bana da teknik olarak mantıklı geldiği için üşenmeyeceğim. Bir yağ değişimini fazladan yaptıracağım. Bu da şu işime yarayacak. Mikro metal parçaları ilk başta kopmaya başlayacağı ve en fazla ilk parçalarda kopacağı için yağın içindeki o parçalardan bir kurtulmuş olacağım. Ondan sonra temiz yağla başlayacak. 500'den 1000'e kadar süratimi, devrimi de biraz arttıracağım. Onunla ilk rodaj dönemini tamamlayacağız. Yine rodaj döneminde dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de frenler. Balata ve diskler de birbirlerine ilk kez değdikleri için onlara da çok fazla güvenmemek, aşırı yüklenmemek lazım. Motoru kalkışta birden yüksek devir vermemek lazım. Dururken sert fren yapmamak lazım. Ve uzun süre aynı devirde kullanmayın yazıyor motoru. Yani ısısını ve hareketini falan kontrol etmek için. Mümkünse gazı ara sıra açıp kapatarak. Tabii ki yüksek devire ulaşmayacak. Bu gazdan söz etmişken, gazda rodaj dönemi için söylenen ortalama 5000 devir. 5000 deviri aşmayın. Ve sürat olarak da toplam süratin %80'ini aşmayın diyor. Ama ustalar, servisler dediği şey 50 kilometreyi aşmayın. Bunda da rodaja başlarken direkt rodajın kilometresi, devri budur diyerek rodaja başlar başlamaz, daha 0 kilometredeyken 1000 kilometre dolana kadar hep aynı devri kullanmayıp bunu kademe kademe yükseltmek önemli. Rodajla ilgili yazanlar bunlar. Ama kesinlikle doğru değil. Bu benim fikrim değil. Herkesin her konuda fikri var ama araştırıp doğru bilgiye ulaşmak da o kadar kolay. Rodaj önemsizdir. Artık lazer kesimi var. Bütün makineler, son teknoloji üretiliyor. Motosikletler için bu geçerli değil. Bunu söyleyen arkadaşlar bakım kitapçığına bakıp ilk servis saatinin neden daha yakın, normalde 5000-6000'de bir servise giderken neden ilk başta 1000 kilometrede servise gidildiğini sorgulamalı. Bunun nedeni o parçacıklar ve yağın kirlenmesi işte.